Pakistan ve Hindistan arasında gerilim artmaya devam ediyor. Hindistan tarafı diplomatik ilişkileri sertleştirerek Pakistanlı diplomatları sınır dışı etti, vize işlemlerini durdurdu ve 1960'ta imzalanan Indus Suları Anlaşması'nı askıya aldığını duyurdu. Öyle ki bazı haberlere göre bu hamle sonrasında Pakistan'da Chenab Nehri kurumaya başladı. Bir önceki videoda da söylediğim üzere bu Pakistan için çok ciddi bir sorun ve bu anlaşmanın askıya alınmasını savaş sebebi olarak görüyorlar. Öte yandan Pakistan tarafı Hinduların bu hamlesine karşılık Şimla Anlaşması'nı askıya alarak hava sahasını kapattı ve Hindistan'la olan ticari ilişkilerini dondurdu. Şu anda sınır bölgelerinde askeri tatbikatlar devam ediyor. Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı General Asim Munir Hindistan sınırına kadar gitti. Burada Hindistan'ın herhangi bir askeri macerası hızlı ve üst düzey bir yanıtla karşılanacak şeklinde açıklama yaptı ve olası bir operasyon için hazır kıta bekliyor. Öte yandan Pakistan Savunma Bakanlığı ulusal çıkarlarımızı korumaya hazırız şeklinde açıklamalar yapıyor. Sadece bu kadar da değil. Pakistan Devlet Televizyonu'nda askeri marşların çalınmaya başladığını da belirtmem gerekiyor. Bu gelişmeler uluslararası toplumun da dikkatini bölgeye çekmiş durumda. ABD, Çin ve Birleşmiş Milletler her iki tarafa da itidal çağrısı yapıyor. Mesela ABD Başkan Yardımcısı, Hindistan'ın terör saldırısına daha geniş bir bölgesel çatışmaya yol açmayacak şekilde yanıt vermesini umuyoruz şeklinde konuşsa da bana kalırsa bu mesele Trump yönetimindeki ABD'yi çok da ilgilendirmiyor gibi görünüyor. En azından ben onların yapmış olduğu açıklamalardan bunları anlıyorum. Öte yandan Çin, Pakistan'a desteğini açıkça belirtti. Bildiğiniz üzere Hindistan'la araları pek de iyi sayılmaz. İşte tam da bu noktada bölgedeki diğer ülkelerin tutumları çok önemli. Dolayısıyla bu videoda olası bir savaş durumunda coğrafyanın nasıl şekillenebileceğinden bahsetmek istiyorum. Bu noktada Bangladeş öne çıkıyor. Çünkü Bangladeş eskiden Pakistan'la birlikte tek bir ülkeydi. Adı ise Doğu Pakistan'dı. Peki bu iki ülke ilerleyen dönemlerde yeniden birleşebilir mi? Durumu daha iyi kritik etmek adına öncelikle Bangladeş'in güncel siyasi krizlerinden bahsetmek istiyorum. 2024 Ağustos ayında Bangladeş'te yaşanan kitlesel protestolar sonucunda 15 yıldır görevde olan Başbakan Şeyh Hasina istifa ederek Hindistan'a kaçmıştı. Bu gelişmenin ardından Nobel Barış Ödülü sahibi ekonomist Muhammed Yunus 8 Ağustos 2024'te geçici hükümetin başına getirildi ve yemin ederek görevine başladı. Yunus liderliğindeki geçici hükümet anayasal reformlar ve adil seçimler düzenleme sözü vermişti. Muhalefet partileri, özellikle de Bangladeş Milliyetçi Partisi derhal seçim yapılmasını talep ederken Yunus ise seçimlerin 2025 sonuna kadar gerçekleştirilebileceğini belirtti. Öte yandan Şeyh Hasina'nın Hindistan'daki sürgünü devam ediyor ve Bangladeş hükümeti kendisinin yargılanması için iadesini talep etti. Velhasıl Bangladeş'te şu anda resmi bir başbakan bulunmamakta. Ülke Muhammed Yunus'un liderliğindeki geçici hükümet tarafından yönetiliyor. Dolayısıyla ülkede hala kaotik bir ortam olduğunu söyleyebilirim. 148.460 kilometre kare alanı kapsayan bu coğrafyada 170 milyon insan yaşıyor. Bu çılgın nüfus Bangladeş'i dünyanın en kalabalık 8. ülkesi haline getirdiği gibi dünyanın en yoğun nüfuslu ülkelerinden birine dönüştürüyor. Ancak bu nüfusu karşılayacak kadar büyük topraklara sahip değiller. Dolayısıyla bu durum Bangladeş'i dünyanın en sorunlu ülkelerinden birisine dönüştürüyor. Aşırı nüfus sebebiyle hava kirliliği, gıda eksikliği ve ekonomik kriz gibi sorunlar hiç bitmiyor. Ancak buna rağmen Bangladeşliler Pakistan'la birleşmeye yönelik fikirlere sıcak bakmıyor. Yine de bazı bireyler veya gruplar, özellikle de dini temelli birliktelik isteyenler bu tür fikirleri dile getirebiliyor. Ancak bu durumun nedenlerini daha iyi anlamak için tarihi yolculuk yapmamız lazım. Bugün bildiğimiz Bangladeş aslında Bengal'in bir parçası. Bengal 1905 yılında idari reform amacıyla bölünme yaşamış bir yerdi. Yeniden yapılanma nedeniyle büyük ölçüde Müslüman olan doğu bölgeleri ve büyük ölçüde Hindu olan batı bölgeleri birbirinden ayrıldı. Yani basitçe ülke İngilizler tarafından Hindu batı ve Müslüman doğu olmak üzere ikiye bölündü. 20 Temmuz 1905'te o günün Hindistan Genel Valisi Lord Curzon tarafından ilan edilen bu karar 16 Ekim 1905'te uygulanmaya başlandı. Ancak 6 yıl sonra geri çekildi. Buna rağmen Bengal'in ikiye bölünme fikri çoktan filizlenmişti. Sonraki süreçte Hindistan 1947 yılında Britanya İmparatorluğundan bağımsızlığını kazandı. Böylece dini çizgilerle belirlenen bir bölünme daha yaşandı.
Bu bölünme sonucunda Hindu çoğunluğa sahip Hindistan ve Müslüman çoğunluğa sahip Pakistan doğmuş oldu. Ancak Pakistan, aralarında toprak bütünlüğü olmayan Doğu Pakistan ve Batı Pakistan olarak iki bölgeden oluşuyordu. Doğu Bengal, Hindistan'la sınır paylaşan bir ülke olsa da Pakistan'a katılmayı tercih etmişti. İşte bu durum, Pakistan topraklarının bir parçası olarak Doğu Pakistan'ı oluşturdu. Gerçeği söylemek gerekirse bu birleşme oldukça ilginçti. Çünkü iki bölge arasında yaklaşık 2240 kilometre mesafe bulunuyordu. Uzaklığı daha iyi kavrayabilmeniz için Edirne ve Kars arasındaki mesafenin 1700 kilometreye yakın olduğunu söyleyebilirim. Bu mesafeden daha uzak bir mesafe olmasına rağmen arada karasal bir bütünlük yoktu. Dolayısıyla bu durum yönetimi zorlaştıran önemli sorunlardan biriydi. Ancak elbette bunun dışında da sorunlar vardı. Doğu ve Batı Pakistan'ın bu ikili yapısı halklar arasında farklılıklar yaratıyordu. Mesela Doğu Pakistan, Batı Pakistan'ın hakimiyetinden duyduğu rahatsızlıkla sürekli bir gerilim içindeydi. Doğu Pakistanlılar, kendilerinin Batı Pakistanlılar tarafından ikinci sınıf vatandaşlar olarak görüldüğünü düşünüyor ve Batı'nın ekonomik ve politik kontrolüne karşı çıkıyordu. Mesela Doğu Pakistan'daki insanlar orduya katılamıyordu. Çünkü Batı onlara yeterince iyi savaşçılar olmadıklarını söylüyordu. Bu yüzden kendilerini dışlanmış hissetmekle haksız sayılmazlar. Öte yandan Doğu 42 milyon nüfusa sahipken Batı 33 milyon nüfusa sahipti. Ayrıca ülke ihracatının çoğu Bangladeş'ten çıkmasına rağmen para Batı'ya gidiyordu. Bunun dışında en büyük sorunlardan birisi de tüm ekonomik ve nüfus gücüne rağmen hükümetin hala Batı'da yer almasıydı. Federal yapı çoğunlukla Batılı politikacılar tarafından yönetiliyordu. İşte tüm bunlar Bangladeşlileri dışlayan sıkıntılardı. Bunların dışında Doğu ve Batı Pakistan arasında dil konusunda da farklılıklar vardı. Batı Pakistan Urducayı resmi dil olarak benimserken Doğu Pakistan'ın ana dili Bengalceydi. Bu dil çatışması 1952'de Bengalce'nin resmi dil olması için öğrencilerin sokağa dökülmesiyle zirveye ulaştı. Bu isyan Batı Pakistan hükümeti tarafından ağır bir şekilde bastırılan dil hareketine yol açmıştı. Dolayısıyla yaşanan tüm bu süreçler iki bölge arasındaki gerilimi daha da arttırdı. İşin daha ilginç yanı ise Keşmir sorunuyla alakalıydı. 1965 yılında Pakistan, Keşmir yüzünden Hindistan'la savaştığında Doğu Pakistan kendini savunmasız hissediyordu. Çünkü kendilerini koruyacak yeterince askerleri ve silahları yoktu ve bu durumdan memnun sayılmazlardı. Öte yandan mesele sadece para ve silah değildi. Pakistan ilk kurulduğunda herkes İslami bir ülkenin parçası olma fikriyle heyecanlanmıştı. Ancak 1970'lere gelindiğinde Doğu Pakistan'daki insanlar demokrasi ve adalet gibi şeyler istiyordu. Öte yandan Batı Pakistan'daki yetkililerse Pakistan'ı İslam ülkesi olarak tutmak istiyordu. Çünkü bu fikrin birlikte kalmanın anahtarı olduğunu dillendiriyorlardı. Dolayısıyla bu ve benzeri problemler iki Pakistan arasında 1971 yılında bir iç savaş yaşanmasını sağladı. Bu mesele özünde Pakistan'ın iç meselesi olmasına rağmen Hindistan bölgedeki çok sayıda Hindu'yu bahane ederek savaşa müdahale etti. Hindistan'ın bu müdahalesi Pakistan yönetimini zor durumda bırakmıştı. Zaten Pakistan kuvvetleri bu müdahale karşısında çok fazla direnemedi ve 16 Kasım 1971'de Doğu Pakistan'dan çekilmek zorunda kaldı. İşte bu tarihten sonra Hindistan kuvvetleri Batı Pakistan'dan ayrılan Bangladeş'i Mart 1973'e kadar işgal altında tuttu. İşte tarihte yaşanan bu olaylar neticesinde günümüzde Pakistan ve Hindistan arasında yaşanacak olan olası bir savaş dolaylı olarak Bangladeş'i de etkileyebilir. Zira Bangladeş ve Pakistan arasında geçmişten gelen bir dostluk ve aynı zamanda düşmanlık söz konusu. Dolayısıyla bu sonuç olası bir savaş durumunda Bangladeş'in kimin yanında saf tutacağını merak ettiriyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca eğer bu videoya 4000 beğeni gelirse devam niteliğinde Bangladeş nasıl Müslüman oldu videosu çekmek istiyorum. 1 milyon yolunda kanala abone olmayı ve beni desteklemek için içeriği beğenmeyi unutmayın ki katkılarınız sayesinde bu güzel içerik daha fazla insana ulaşabilsin. Velhasıl beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.